Evet, şimdi arkadaşlar toplamda 20 sıra diye söylemiştim. 20 sıramı içerisine el yapımı koyarak ördüm. Bakın şurası arttırmamızdı. Buradan da sayabilirsiniz. Arttırmadan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 olmadı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet, 20 sıra düz ördük. Şu an burası 40. sıram arkadaşlar. Gövdeyi öreceğiz. Gövdeden itibaren birinci sıra olarak devam edeceğiz. Şimdi benim sıra başım tam olarak şurası. Sıra başından itibaren 14 sık iğnemi düz ördüm. Bunda da aynı şekilde arkadaşlar böyle ortalıyoruz. Bakın, büküyoruz burayı. Kendimize göre hizaladıktan sonra bacaklarımızı birleştireceğiz. Şöyle. Şimdi bende 14 sık iğne oldu. Söylediğim gibi sizde farklı çıkabilir. Ona göre ayarlayabilirsiniz. İki bacak arasında 5 zincir çekiyorum. 4, 5. Hemen bir diğer bacağımı alıyorum. Ve en son burada bitmiştim. Hemen onun yanındaki sık iğneye batıyorum. Buradaki ipi de arasında yürüteceğiz. Ve sıkı bir şekilde kapattım. Hemen bakalım, eğrilik olmasın. Şöyle gayet güzel duruyor. Evet. 20 sık iğnemiz vardı bir bacağımızda. Şimdi 20 sık iğneyi zincire kadar düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20. Şimdi zincire geldim. Hemen zincirin bir katından 5 zincirimiz vardı. 5 sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5. Hemen bir diğer bacaktaki, burada bitmiştik. Hemen yanından şöyle sıkıca bir sık iğne yapıyoruz. Evet, birinci sık iğnemi yaptım. Yine burada 20 sık iğnemiz vardı. Zincire kadar düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20. Evet, tekrardan zincirin bir diğer katından 5 sık iğnemizi düz örelim.
1 2 3 rastgele batıyorum. 4 5. Evet, bacaklarımızı birleştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar, bu bacakta 20 vardı, bu bacakta da 20 vardı. Zincirlerim buradan 5, buradan 5, toplamda 10 adet oldu. Hepsinin toplamı 50 oldu arkadaşlar. 50 adet sık iğnemiz var. Şimdi ikinci sıradayız. Birinci sıramızı ördük. 2 ve 11. sıralar arasını arttırma eksiltme yapmadan 50 sık iğnemizi düz örelim. Toplamda 10 sırayı arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 11. sıraya kadar düz ördüm şu mesafeyi. Şimdi 12. sıradayız. 12. sıramızda sadece yanlardan eksilteceğiz. 50 olan sık iğnemizi 48'e düşüreceğiz. Hemen örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen bir tane buradan eksiltiyorum. Evet, aynı şekilde şuraya kadar düz örüp bir de buradan eksiltiyoruz. Sonra 12. sıramızı bitirmiş olacağız. Toplamda 50 olan sık iğnemiz 48'e düşmüş olacak arkadaşlar. Şimdi 13. sıradayız. 13. sırada 6 tek bir eksiltme yapıyoruz. 2 tane ben örmüştüm. 3 4 5 6. Bir tane eksiltiyorum. 6 tek bir eksiltme. Bu sıramızda 6 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda 42 adet sık iğnemiz kalacak. 3 4 5 6. 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz kalacak. Ondan sonra 14 ve 15'i de arttırma eksiltme yapmadan 2 sıra düz örüp geliyoruz. 14 ve 15. sıraları da eksiltmemizi bitirdikten sonra düz örüp geliyoruz. 14 ve 15. sıraları toplamda 2 sırayı düz ördük. Şimdi son bir eksiltmemiz var. 16. sıradayız. Burada da 5 tek bir eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Bir tane eksiltiyorum. Yine 6 kez 5 tek bir eksiltme yapacağız. Sıra sonumuza geldiğimizde 36 adet sık iğnemiz olacak. 42 olan sık iğnemizi 36'ya düşüreceğiz. 5 tek bir eksiltme, 6 kez tekrar. Sıra sonunda 36 adet sık iğneye düşelim. 36 sık iğneye düştüm. Şimdi 17. sıramdayım. 17 ve 29. sıralar arasına arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Bakın, uzun boylu bir ovalan olacak. Şimdi toplamda 13 sırayı 29. sırada dahil 29. sıraya kadar örelim. 30. sıramızda kollarımızı birleştireceğiz. Hepinize kolay gelsin. Evet, toplamda 13 sıramı düz bir şekilde ördüm. Bakın, görüntümüz böyle olacak. Şimdi bu sıramızda kollarımızı birleştireceğiz. Kollarımızı birleştirirken yine her zaman yaptığımız gibi bu şekilde ortalıyoruz ve kendimize göre sayılarımızı ayarlıyoruz. Benimkinde yine buradan sıra başımdan şuraya kadar 10 sık iğne oldu. Şimdi 10 sık iğnemi bir düz öreyim. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Hemen kontrol edelim. Bu arada arkadaşlar kollarımızı 2 sık iğne ile birleştireceğiz. Ona göre ayarlamamızı yapıyoruz. Bende 10 sık iğne tam geldi. Şimdi kolumuzun birini alıyorum. Bakın parmak uçları şöyle ayağın ön tarafında olsun. Bazılarımız unutuyoruz ki ben de çok unutmuşluğum olmuştur. Geri sökmeyle uğraşmayın. Şimdi tam hizaladım. Bir koldan alıyorum. Bir de gövdeden. Evet, bir ve ikincimi de tamamladım. Şimdi hemen bir diğer koluma kadar düz örüyorum. Her iki kol arasında 15 sık iğne ördüm. Şimdi bir diğer kolumu da birleştiriyorum. Tam şuradaki bitiş noktasına denk geldi. 1, 2. Evet, bu kolum da tamamdır. Şimdi sıra sonumuza kadar ilmek birleyicime kadar düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yaptık arkadaşlar? İlk başta 10 sık iğne ördük. Sonra kolları birleştirdik ikişer sık iğne ile. Sonra 15 sık iğne ördük. Tekrardan birleştirdik ve sonrasında sıra sonuna kadar düz ördük. Şimdi burada görmüş olduğumuz bütün sık iğneleri kol üstlerimizde dahil. Hemen beraber kolun birini yapalım. Evet, şurada son bir sık iğnem gözüküyor. Onu da alıyorum. Bakın şimdi hemen koldan şuradan birleştirmiştik. Hemen onun yanından sıkıca bir sık iğne yapıyoruz. Evet, buradaki ipimizi de arasında yürütelim. Bu şekilde bütün gördüğümüz sık iğneleri kol üstlerinde alarak düz. Ve arkadaşlar şimdi 48 sık iğnemiz var. Toplamda kollarla birlikte aldık. 8 buradan 8 buradan vardı. 16. Sonra burada da 32 tane sık iğnemiz vardı. Toplamda 48 sık iğnemiz var. Şimdi eksiltmelerimizi yapacağız. Normal yine klasik bir eksiltme. Bu sıramızda 6 tek bir eksiltme yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen bir tane eksiltiyorum. Ve sıra sonumuza kadar bunu 6 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonumuzda 42 sık iğnemiz kalacak. Toplamda 4 tek bir eksiltmeye bu işlemi tekrar edeceğiz. Yani 30 sık iğnemiz kalana kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Sonrasında tellerimizi şimdi 30 sık iğneme kadar eksilttim. Hemen şuraya elyafımızı dolduralım. Şimdi elyaf kısmımızı bitirdik. Hemen teller için bakın şöyle bir telim var. Bu biraz fazla büyük ama
Şurada biraz pay bırakıyoruz parmak ucunda. Çünkü burayı katlayacağız. Şöyle yapalım. Böyle kafaya vereceğiz. Evet, bu da gayet yeterli. Hemen şuradan keselim. İnşallah uzun olmaz. Hemen uçları kıvıralım. Bununla ilgili Instagram hesabımda bir video var. Orada biraz daha farklı yapmıştım. Şimdi bu şekilde olsun istiyorum. Burası da kafa kısmı için. Evet, gayet tam gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şuralar için şöyle bir bant kullanacağım. Normalde kullandığım bantım elektrik bantıydı ama o bitmiş, o yüzden bu da olur. Şöyle keselim. Bir sıkıntı olmaz. Hazır. Hemen kollara yerleştirelim. Bu şekilde hazırız arkadaşlar. Normalde söylediğim gibi Instagram hesabımda paylaştığım tel yerleştirme videosunda kollar ve kafasındaki teller birbirinden bağımsız oluyor. Bu şekilde olduğu zaman mesela kolu hareket ettirdiğiniz zaman kafa da hareket ediyor. Onu pek sevmiyorum ama bunu da birlikte yapmış olalım. Evet, şimdi en son 30 sık iğneye düşmüştük. Şimdi 3 sık iğne bir eksiltme ile devam edeceğiz. 3 sık iğne bir eksiltme, 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz kalacak. Bir sıra daha eksilteceğiz. Yani 18 olacak. 18'den sonra içerisine birazcık daha elyaf koyacağız. 2 3. Evet. Bu sıramızda 24, bir diğer sıramızda 18 sık iğneye düşelim. Evet, 18 sık iğneme de düştüm. Hemen şuradaki görmüş olduğumuz boşluklardan içeri biraz elyaf sıkıştıralım. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar 18 sık iğne bizim sonuncu eksiltmemiz olacak. Bundan sonra 5 sırayı arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Toplamda 5 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Sonrasında ipimizi kesiyoruz. Evet, bu şekilde bitirdim arkadaşlar bu kısmı. İpimi de şöyle bıraktım. Şimdi hemen kafaya başlayalım.